İletişimi ve akademik destek deneyimini geliştirmek için dijital araçların kullanımı başlıklı bu derse hoş geldiniz. Bu derste akademisyenlerin dijital araçları kullanarak öğrencilerle olan iletişimini nasıl daha etkili, erişilebilir ve kapsayıcı hale getirebileceklerinden bahsedeceğiz. Dijital araçlar yalnızca bilgi aktarmak için değil, bağ kurmak, destek kurmak ve öğrencilerin akademik sürece daha aktif katılımını sağlamak için güçlü imkanlar sunmaktadır. Günümüz üniversite ortamında öğrenciler, akademik yaşamlarının önemli bir bölümünü dijital platformlar üzerinden sürdürmektedir. Bu nedenle akademisyenlerin dijital araçları bilinçli ve amaç odaklı kullanmaları, öğrencilerin kendilerini daha güvende, daha bağlantılı ve daha desteklenmiş hissetmelerine katkı sağlar. Öncelikle şunu vurgulamak gerekir. Dijital araçların amacı yüz yüze iletişimin yerini almak değil, onu tamamlamak ve güçlendirmektir. Peki akademisyenler dijital araçları bu amaç doğrultusunda nasıl kullanabilir? İlk olarak iletişimde süreklilik ve erişilebilirlik konusuna değinmek gerekir. Öğrenciler akademik süreçlerde kime, ne zaman ve nasıl ulaşabileceklerini bildiklerinde kendilerini daha güvende hissederler. E-posta, öğrenme yönetim sistemleri, çevrim içi duyuru panoları ve mesajlaşma araçları doğru kullanıldığında bu sürekliliği sağlar. Akademisyenlerin net iletişim kanalları belirlemesi ve bu kanalları tutarlı bir şekilde kullanması büyük önem taşır. İkinci olarak dijital araçların açıklık ve şeffaflık sağlaması önemlidir. Dersle ilgili beklentiler, değerlendirme ölçütleri, teslim tarihleri ve geri bildirimler dijital platformlar üzerinden açıkça paylaşıldığında öğrencilerin belirsizlikten kaynaklanan stresleri azalır. Bu durum öğrencilerin akademik süreci daha kontrollü ve öngörülebilir bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Üçüncü olarak dijital araçlar geri bildirim süreçlerini güçlendirmek için etkili biçimde kullanılabilir. Çevrim içi anketler, kısa geri bildirim formları veya öğrenme platformları üzerinden yapılan yorumlar, öğrencilerin görüşlerini daha rahat ifade etmelerine olanak tanır. Akademisyenler bu araçlar sayesinde öğrencilerin ihtiyaçlarını daha erken fark edebilir ve gerekli destekleri zamanında sunabilir. Dördüncü önemli nokta esneklik ve kapsayıcılıktır. Dijital araçlar farklı öğrenme hızlarına ve ihtiyaçlarına sahip öğrenciler için alternatif yollar sunar. Ders kayıtları, ek materyaller, çevrim içi soru-cevap alanları ve asenkron etkinlikler öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini daha etkin biçimde yönetmelerine imkan tanır. Bu yaklaşım özellikle farklı akademik ve kültürel geçmişe sahip öğrenciler için kapsayıcı bir öğrenme ortamı oluşturur. Beşinci olarak akademisyenlerin dijital araçları insan odaklı bir yaklaşımla kullanmaları gerekir. Dijital iletişim yalnızca bilgi paylaşımıyla sınırlı kaldığında mesafeli bir etki yaratabilir. Oysa kısa bir destek mesajı, cesaretlendirici bir geri bildirim ya da öğrencinin çabasını fark eden bir yorum, dijital ortamda da güçlü bir etki yaratabilir. Bu tür küçük dokunuşlar öğrencilerin akademik sürece olan bağlılığını artırır. Ayrıca dijital araçlar öğrenciler arası etkileşimi desteklemek için de kullanılabilir. Çevrim içi tartışma forumları, grup çalışmaları için dijital platformlar ve ortak belge araçları öğrencilerin birbirleriyle işbirliği yapmalarını kolaylaştırır. Akademisyenlerin bu araçları bilinçli şekilde yapılandırmaları, öğrencilerin sosyal ve akademik etkileşimlerini güçlendirir. Burada önemli bir denge noktasına dikkat etmek gerekir. Dijital araçlar öğrenciler için destekleyici olmalı, ek bir yük ya da karmaşa kaynağı haline gelmemelidir. Bu nedenle akademisyenlerin kullanılan araçların sayısını ve amacını netleştirmeleri öğrenciler açısından büyük önem taşır. Son olarak akademisyenlerin dijital yeterliliklerini sürekli geliştirmeleri de bu sürecin önemli bir parçasıdır. Dijital araçlara hakimiyet yalnızca teknik bir beceri değil, aynı zamanda etkili iletişime ve kapsayıcı eğitimin bir unsurudur. Akademisyenlerin bu alandaki farkındalıkları arttıkça öğrencilerle kurulan iletişim de daha nitelikli bir hale gelir. Özetle dijital araçlar doğru ve bilinçli kullanıldığında iletişimi güçlendirir, akademik destek deneyimini iyileştirir ve öğrencilerin üniversite yaşamına daha aktif katılımını etkiler. Akademisyenlerin bu araçları pedagojik bir amaçla ve insan odaklı bir yaklaşımda kullanmaları, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir akademik ortamın oluşmasına önemli katkılar sunar. Bir sonraki derste görüşmek üzere, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.